Evet, teknik analiz eğitim videolarıyla devam ediyoruz. Dün teknik analize giriş yapmıştık ve mum formasyonunun bize ne anlattığını anlatmıştık. Bugün ise farklı mum formasyonları anlatacağız. Tabii ki çok fazla uzatmak istemiyorum. Onun için iki videoda da bunu anlatabilirim. Hem daha iyi bir şekilde anlamanız hem de videonun uzun olmamasını sağlayacağız bu şekilde. Peki mum formasyonlarını dün görmüştük. Eğer izlemediyseniz yukarıya sağ üst köşeye videoyu koyacağım. Oradan çıkacak videoya tıklarsanız o videoya ulaşacaksınız. Onu izledikten sonra bunu izlemeniz tabii ki daha mantıklı olacaktır. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi mum formasyonlarından bahsetmiştik. Kapanış, açılış yerlerini, fitillerini vesaire anlatmıştık. Burada da bazı formasyonlar var. Onların ne anlama geldiğini size anlatacağız. Tabii ki birçok formasyon var. Biz burada en çok kullanılan ve en çok işe yarayan formasyon türlerini konuşacağız sizinle. Yoksa çok fazla detaya girersek hem kafamız karışır hem de gereksiz bilgilere girmiş oluruz. Direkt hemen en çok kullanılan formasyonları anlatıp bitirelim. Şimdi şu an gördüğünüz birkaç tane formasyon türü var. Sol üsttekinden başlayacağız önce. Ne anlama geliyor? Böyle bir mum formasyonu gördüğümüzde ne düşünmeliyiz? Aklımıza ne gelmeli? Biz bu formasyon adına mezar taşı formasyonu diyoruz. Peki ne anlama geliyor bu mezar taşı formasyonu? Şu anlama geliyor. Genelde fiyatın yükseldikten sonra artık bir dönüş, yani aşağı dönüş mumu olarak bunu görebiliriz. Ki siyah olmasını biz düşüş olarak görüyoruz. Beyaz olmasını da yükseliş. O şekilde bakalım biz. Ne demek bu? Bakın kapanış yeri şurası, açılış yeri de daha doğrusu aynı yerde. Yani altta herhangi bir fitil yok. Üstte de uzun bir fitil var. Ne demek bu? Yani buradan açılış olmuş. Anlatmıştık ya bir önceki videoda. İşte diyelim ki bu bir günlük mum. Şu seviyeden bir açılış olmuş. Kaç diyelim buraya? Bitcoin için 17.000 dolar seviyesi diyelim. Açılış 17.000 dolardan olmuş, kapanış da 17.000 dolardan olmuş. Dedik ya saat 3'te, işte gece 3'te açılmış, 17.000 dolar fiyat. Kapanmış aynı şekilde gündüz 3'te kapandığında gene 17.000 dolardan kapatmış. Tabi birazcık fark çok az olabilir ama genelde şöyle olduğu zaman tam aynı noktada kapatmış oluyor. Açılışta kapanışta aynı seviyeden olmuş oluyor. Peki ne anlama geliyor? Bakın açılış olmuş burada, daha sonra ne olmuş? Yukarıya doğru çıkmış, alımlar gelmiş fakat yukarıda boğalar yani alıcılar bir miktar etkili olduktan sonra ayılar çok daha etkili olmuş ve derin bir satış gelmiş. Bu genelde grafiklerin şöyle tepesinde bulunur ve bir dönüş mumudur. Burada tepede böyle bir şey gördüğümüz zaman genelde ne düşünürüz? Burada artık satış olacak, yükseliş bitti demek anlamına geliyor. Tabii ki boğa ve ayı olayını bilmiyorsanız onu da daha sonra size açıklayacağız. Hatta kısaca şöyle değinmiş olalım. Ayı demek bir fiyatın düşüş trendine girmesi demek. Boğa da yükseliş trendi diyebiliriz kısaca ve devam edelim. İkinci mum formasyonumuz da buna da Doji Yusufçuk deniliyor. Bu da genelde diplerde görülüyor. Yani fiyat şuradan yukarıdan geliyor. Burada aynı şekilde açılış ve kapanış seviyesi birdir. Yani aynı yerden açılıp kapanmıştır. Ama ne olmuştur? Açılıştan sonra belirli bir satış gelmiş fakat boğalar yani alıcılar sert bir hareket yapmış. Aynı yerden yükselip tekrar kapanış olmuş. Böyle bir mum formasyonu gördüğümüzde de ne düşünebiliriz? Burada artık düşüş sona erdi ve bundan sonra ne olacak? Yükseliş başlayabilir. Ona göre hareketimizi belirler, ona göre işlem yaparız. Bu şekilde bu üstte görülür. Bunlar da diplerde görünür. Üçüncü mum formasyonumuz çekiç. Bu da aynı şekilde bir dönüş mumudur. Yani ne demek? Yukarıdan gelir fiyat, aşağı düşer, bayağı düştükten sonra böyle bir hareket görülür, böyle bir mum formasyonu görülür. Bu ne demek? Bu da şöyle baktığınızda en üst seviyesinde işte bir açılış olmuş. Diyelim ki burası 17.200 dolar seviyesi. Daha sonra ne olmuş? İnmiş aşağı kadar işte 16.000'lere kadar diyelim inmiş. Daha sonra alıcılar sert bir hareketle yani galip gelmiş
ve yükseliş olduktan sonra böyle bir çekiç mumu formasyonu oluşmuş. Çekiç şeklinde bir mumdur. Tabii ki bunlar değişebiliyor. Hani illaki tam nokta atışı böyle olması gerekmiyor. Biraz aşağıda olabilir, biraz yukarıda olabilir. İşte şurada biraz fitil de olabilir. Ama tam çekiç formasyonu bu şekildedir. Ama kapanış gene de açılışın altında olmuş ama az altında olmuş. Gene şöyle fitile baktığımız zaman alıcıların sert geldiğini bize gösteren bir formasyon türü. Çekiç formasyonu. Tabi ters çekiç de oluyor. Onu da anlatacağız. O da tepelerde oluyor. Ona gelince de anlatacağız. En sağdaki formasyonumuz, buna da asılı adam deniliyor. Baktığında çekiçe benziyor. Evet, aynısı ama burada ne olmuş? Bakın, açılış aşağıdan olmuş. Hafif yukarıdan kapanış olmuş. Yani burada bir yükseliş mu şeklinde görünüyor. Ne olmuş peki burada? Tekrar bir anlatalım. Bakın, şu alt nokta çekicin sapı diyelim. Sapla birleştiği yerden bir açılış olmuş. Buraya 17.000 dolar seviyesi diyelim. Daha sonra aşağı inmiş tekrar 16.000 dolar seviyesine. Ondan sonra alıcılar baskın gelmiş ve yukarıya doğru çıkmış. 17.200 dolar seviyesinden kapanmış. Bu da altta görünüyor. Yani grafiklerin genelde altında görünüyor ama üstünde görülürse aynı şekilde bir dönüş mumu, yani satış mumu olabiliyor. Bunda da örnek olarak ben çok gördüm. Eğer tepede veya dipte ise bu bir dönüş mumudur. Dipte ise de dönüş mumu, tepede ise de dönüş mumu. Bu da bizim asılı adam dediğimiz çekice benzer bir formasyon türü. Devam edelim. Burada da çekicin tersi var. Aynı şekilde bakın, çekiçte anlattığımız şeyler burayı için de geçerli. Bu bir dip formasyonuydu ama bu bir tepe formasyonu. Ama nadiren ne oluyor? Diplerde de bu şekilde görülebiliyor. Aynı şekilde diplerde de görüldüğü zaman bir dönüş mumudur. Ona da dikkat etmelisiniz. Ama şunu söylemiş olalım, hepsi için geçerli. Mum grafikleri tek başlarına kullanılamazlar. Bunu mutlaka grafikte başka verilerle desteklemesi gerekiyor. İşte sadece böyle bir mum oluştu diye satış gelmeyebilir. Sadece şöyle bir mum oluştu diye alımlar gelmeyebilir. Ona göre dikkatli olun. Burada da hemen yanında ters asılı adam dediğimiz bir formasyon. Bu da bir tepe formasyonu. Yani grafik aşağıdan gelir. Böyle bir mumu gördüğünüzde eğer tepede ise ondan sonra satışın geleceğini, yani eğer bir yukarı trend varsa artık bu trendin bittiğini ve satıcıların sert bir hareket yaptığını ve baskın olduğunu bize gösteren mum formasyonu. Bu da hani beyaz olduğu için bir yükseliş mumu olabilir. Bakın, en altta dipte şöyle 17.000 dolar seviyesinden açılış olmuş. Daha sonra yükselmiş, gelmiş 17.200'den kapatmış ama genel olarak şekle baktığımız zaman şunu diyebiliriz. Eğer fitiller tepelerde ise düşüş olacak demek, fitiller diplerde ise yükseliş olacak anlamına gelebilir. Ona göre siz de dikkatli olun. Evet, fazla uzatmayalım. Yarısını anlattık. Diğer mum formasyonlarını da bir sonraki videolarımızda anlatacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere.